Merhaba arkadaşlar. Bugün Doğu yöresine ait güzel bir yemek olan soğan dolmasını yapıyorum. Sizler de benim gibi değişik tatlara açıksanız buyurun beraber yapalım. 1,5 kilogram kadar soğanı güzelce soydum. Böyle derin yarıklar açtım. Bir tanesini bıraktım. Şöyle tam merkezine kadar bıçakla iyice kesiyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Hazırladığım bu soğanları tencereye alıp üzerine su ekleyip ocağa koyuyorum. Soğanlar haşlanırken ben de iç harcını hazırlıyorum. Şöyle çok az da tuz atıyorum haşlama suyuna. Su kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 15 dakikadır bu şekilde kaynıyor. Soğanları kontrol ettim. Soğanlar pişmiş. Şimdi ocağı kapatıyorum ve soğanları süzüp soğumaya bırakıyorum. Soğanlar soğurken ben de hazırladığım malzemeleri birleştiriyorum. 1 adet soğan doğradım. 3 diş de sarımsak. Bunları harcı yoğuracağım kabın içine alıyorum. Normal dolmalarda hazırladığımız bir iç harç hazırlıyoruz. Yani sizler de dolma harcında hangi baharatı daha çok seviyorsanız harcınızı o şekilde hazırlayabilirsiniz. Şöyle 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı nane, birer çay kaşığı kekik, karabiber, pul biber, kimyon ve kırmızı toz biber. Özellikle kimyonu tavsiye ederim. Gaz ve hazımsızlık problemleri için kimyon çok kıymetli bir baharat. Özellikle böyle bol baharatlı yemeklerde 1 çay kaşığı ya da böyle yarım çay kaşığı kadar eklediğiniz zaman bu tür sorunları bertaraf etmiş olursunuz. Şimdi soğanımı bu baharatlarla ve tuzla biraz iyice yoğuruyorum. Soğanların diriliği biraz gitsin. Soğanları elimle biraz böyle iyice yoğurduktan sonra üzerine 400 gram yağsız kıyma ekliyorum. 1 yemek kaşığı salçam var. Domates ve biber salçası karışık. İçinde tuz olduğu için tuzu o yüzden az ekledim. Yani şöyle silme 1 tatlı kaşığı tuz bu harç için yeterlidir. Burada yarım çay bardağından daha az zeytinyağım var. Onu da üzerine ekliyorum. Bunu da şöyle güzelce bir harmanlayarak yoğuruyorum. Üzerine yıkayıp süzdüğüm 1,5 su bardağı pirinci ekliyorum. Burada da çeyrek demet maydanozum var. Onu da ekliyorum. Pirinçleri kırmadan yavaşça karıştırıyorum. Harcın lahana dolmalarında olduğu gibi birazcık böyle kuru olması gerekiyor ki soğanı sardığımız zaman dışarı taşma gibi bir problem oluşmasın. Şimdi harcım hazır. Soğanlarımı hazırlıyorum. Soğanımın şöyle zarını alıyorum. Şu şekilde hazırlıyorum. Şu zarı üzerinden aldıktan sonra şimdi ikincisini açıyorum. Hazırladıklarımı da şöyle tabağa alıyorum. İyice küçülttükten sonra bu orta göbeğine dokunmuyorum artık. Bütün soğanlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Soğanlarımın zarını soydum, hazırladım. Artık dolma yapımına başlayabilirim.
Şöyle yapımı en kolay dolmalardan biri de soğan dolmasıdır. Bu şekilde bütün dolmalarımı hazırlıyorum. Şu katlama kısmını da tencereyi dizerken alta getirmeye çalışacağım. Soğan kabuğunun boyutuna göre kimine az harç koyuyorum, kimine çok harç. Bu şekilde dengelemeye çalışıyorum. Bütün dolmalarımı bu şekilde hazırlıyorum. Dolmalarımı hazırladım. Şimdi de içinde pişireceğim kabın içine diziyorum. Dolmaları içinde pişireceğim kaba güzelce yerleştirdim. Dolmaların da üzerine ayıkladığım nar tanelerini gezdiriyorum. Nar tanelerinin ve nar ekşisinin ekşisi çok hoş bir tat katıyor dolmamıza. Dilerseniz sumak ekşisi de ekleyebilirsiniz. Ama limonun ekşisi çok keskin olduğu için limonu çok tavsiye etmem. Bunun yerine yabani erik, vişne, üzüm koruğu gibi ekşileri de ekleyerek dolmanızı çok lezzetli hale getirebilirsiniz. Üzerine şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı da nar ekşisi ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağından fazla zeytinyağı gezdiriyorum. 1 yemek kaşığı salçanın üzerine yarım su bardağı kaynar su ekleyerek salçayı şöyle eritiyorum. Salçam domates ve biber salçası karışık. İçinde tuz olduğu için yemeğin üzerine ekstra tuz eklemiyorum. Salçayı iyice karıştırdım. Üzerine gezdiriyorum. Bir su bardağı daha sıcak su ekliyorum. Toplamda 1,5 su bardağı su eklemiş oldum. Şöyle dolma taşını üzerine alıyorum. Tencerenin kapağını da kapatıp artık ocağa alıyorum. Ocağımı yaktım. Kaynayıncaya kadar harlı ateşte, kaynadıktan sonra tamamen kısık ateşe alıp pişiriyorum. Yaklaşık 1 saattir pişen dolmalarımın artık altını kapatıyorum. Tadına baktım, pişmiş. Şöyle kabında dinlendirdikten sonra servis tabağına alacağım. Biraz da sosundan gezdiriyorum. O kadar lezzetli, o kadar güzel bir yemek ki yediğinizde soğan yediğinizi anlayamayacaksınız. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.